Merhabalar, Yemek Adası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz yumuşacık, pamuk gibi çok lezzetli, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli bazlamaların tarifini vereceğim. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız, emin olun. Tarifimde 1 kilogram patates kullanıyorum. Patatesleri öncelikle güzelce haşladım kabuğuyla beraber. Daha sonra kabuklarını soydum. Sıcak haldeyken güzelce eziyorum. Çok güzel ezelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde ezmeye devam edelim. Üzerine küçük bir çay bardağı süt ekleyelim. Tekrar devamlı bu sütü de yedirene kadar patateslere güzelce yedirelim. Bu şekilde ezerek görüyorsunuz sütü çekti. Daha sonra yarım demet maydanozu ince ince kıydım. 4 dalda yeşil soğanın sadece yapraklarını ince ince kıydım. Ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum üzerine. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal ekledim. Zerdeçal yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Tuzun miktarı da size bağlı. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı kullandım. Yeterli bizim için. Ununu ekliyorum. Bir çay fincanını ölçü olarak kullandım. Toplamda 4,5 çay fincanı un ekledim. Ununu azar azar kontrollü bir şekilde ekledim. Arada elinizi yağlayarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Çünkü çok yapışkan bir hamur oluyor. Evet, hamuru toparladım. Hazırdır artık. Şimdi tavamın büyüklüğüne göre bezeleri ayırarak açacağım. Şöyle tezgahımı unladım. Çünkü unu bayağı bir çekiyor. Bir merdane yardımıyla çok kolay bir şekilde açıyorum. Çok rahat açılıyor. Hazırlamış olduğum hamuru önceden ısıtmış olduğum iyice ısınan tavanın üzerine bırakıyorum. Sık aralıklarla sürekli çevirerek pişirmeye başladım. Bu arada ben bir tanesini daha göstereyim. Görüyorsunuz çok kolay açılıyor hamuru. Ama iyi unlamanız gerekiyor. Çünkü biraz yapışkan. Kalınlığını da görüyorsunuz. Yarım santim kalınlığında bir hamur. Üzerine pişirme esnasında daha iyi pişmesi için eritilmiş tereyağı sürebilirsiniz bir fırça yardımıyla veya sıvı yağ sürebilirsiniz. Görüyorsunuz böyle minik minik kabarcıklar oluşunca hemen ters çeviriyorum. Diğer yüzünü de aynı şekilde pişiriyorum. Yağlayarak pişiriyorum. Hem kahvaltılık için hem de eğer Ramazan ayında yaparsanız sahur için gerçekten
Çok lezzetli bir tarif. 5 çaylarınız için, kahvaltılar için güzel oluyor. Balon gibi 2 kat olmuyor ama böyle minik minik kabarcıklar oluşarak pişiyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Eğer buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı da unutmayınız lütfen. Evet, hepsini pişirdim. Bayağı da bir bereketli oldu. Ne kadar çıktığını saymadım bile çünkü ben pişirirken götürüp yediler. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz, yumuşacık, çok lezzetli, harika. Bu şekilde çok yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Taze taze çıkarıp tüketebilirsiniz. Mikrodalgada hemen çabucak ısıtabilirsiniz veya tavada ısıtıp o şekilde de yiyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bayağı bereketli oluyor. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.